Herkese merhabalar. Tek Batik Bebek Örgü kanalıma hoş geldiniz. Ben Nora. Bugün sizlerle birlikte bu atkıyı öreceğiz. Selanik modeli. Yumuşacık, çok tatlı, çok güzel oldu. Çok da kullanışlı. 1 yaş ve üstü bebekler için oldu. Yani 1 yaşından 3 hatta 4 yaşına kadar çok rahat kullanılabilir. Atkının genişliği 15 santim oldu. Uzunluk olarak da pomponsuz olarak uzunluğu 90 santim oldu. Pomponları dahil ettiğimde de toplam 1 metre örmüş oldum. İstediğiniz büyüklükte örebilirsiniz. Bir yumak ip kullandım. Bir yumaktan da birazcık arttı. İsterseniz daha büyük çocuklar için de aynı genişlikte örebilirsiniz. Daha uzun yapabilirsiniz. İpiniz yettiği kadar örersiniz. Buradan 3 ilmekle başlıyoruz. İstediğimiz genişliğe kadar artış yapıyoruz ve sonra model kurulumu yaparak Selanik ve düz örgülerden oluşan bir atkı örüyoruz. En sonda biterken de istediğimiz uzunluğa geldikten sonra da eksilterek yine 3 ilmekle bitiriyoruz. 2 tane pompona ihtiyacımız var. Başlamadan önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Kanalıma abone olmak ve videolarımı izlemek kesinlikle ücretsizdir. Beğeni ve yorumlarınızla da bana destek olabilirsiniz. Takıldığınız bir kısım olduğunda da yorumlardan, ilgili videonun altındaki yorumlardan sorarsanız gördüğüm zaman mutlaka dönüş yapıyorum. Ama Instagram'dan sormayın lütfen. Orada mesaj kutusu çok dolu olduğu için çoğu zaman görmüyorum bile attığınız mesajları. O nedenle daha hızlı cevap almak istiyorsanız burada YouTube'dan ilgili videonun altından takıldığınız şeyleri sorabilirsiniz. Bundan sonra da yine aynı model bir bere çalışmamız olacak. O nedenle ip alırken buna 1 yumak gitti ama bere de örecekseniz 2 yumak ip almanız gerekecek. Ve 3 tane de pompon almanız gerekecek. Ama sadece atkı örecekseniz 1 yumak ve ip ve 2 tane pompon işimizi görecek. Ama eğer pomponu kendiniz örmek istiyorsanız 1 yumak fazla ip almanız gerekir. Evet. Eğer hazırsak hadi başlayalım. Şimdi malzemelerimize bakalım. Alize Baby Best ile öreceğim. 100 gram 240 metre uzunluğunda bir ip. %90 akrilik, %10 bambu. Bambu karışımlı olduğu için çok yumuşak bir ip. Bir yumak ipe ihtiyacımız olacak. Beyaz rengi. Renk numarası da 55. 3,5 numara şişle öreceğim ben. Misinalı şişle örüyorum ama alışkın olduğum için ve masada rahat olduğu için misinalı şişle örüyorum. Siz de alışık olduğunuz şişle örebilirsiniz. Elinizin sıkılığına göre ayarlayabilirsiniz şiş numaranızı. Selanik modeli uygulayacağım için özellikle 3,5 numaralı şişi tercih ettim. Çünkü daha kalın şişle örüldüğünde çok salıyor kendini model. O nedenle 3,5 numaralı şişle öreceğim. Ben atkının uçlarında hazır pompon kullanacağım. 2 tane de pompona ihtiyacımız olacak. Eğer sonrasında bunun beresini de örmek isterseniz o zaman ipinizi 2 yumak, bu pomponu da 3 tane almanız gerekecek. Ama pomponları isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz. Evet, ilmek atarak başlıyorum. Klasik ilmek atma tekniğiyle 2 3 tane ilmek attım. Ve bir sıra ilmeklerimi düz olarak örüyorum. 1 2 3 ilmek. Ön yüze geçtim. Artışlar hep ön yüzde olacak. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane gizli artış yapıyorum. Bir ilmek düz örüyorum. Bir tane gizli artış ve bir ilmek düz. Arka yüzde bütün ilmeklerim düz olacak. 3 ilmekle başlamıştım. 2 tane artış yaptım ve şu an şişimde 5 ilmek var. Tekrar ön yüzdeyim. Artışlar ön yüzden olacak. Ve eğer şaşıracağınızı düşünüyorsanız şöyle yapalım. Bir tane işaret takalım. Aslında şurada bu başlama ipi sol taraftayken ön yüzdeyim ama başlama sayısı az olduğu için belki karıştırabilirsiniz.
yeni başlayan arkadaşlar. O nedenle ön yüze şöyle bir işaret takalım. Ve artışlar hep ön yüzden olacak. Şimdi ilk artışımı bir ör bir artır. Sonda bir ilmek kalınca da bir artır bir ör yapmıştım. Şimdi şöyle yapıyorum. Bir tane boş alıyorum. Bir örüyorum. Yani 2 taneyle başlamış oldum. Bir tane gizli artışı yaptım. Bir ördüm. Sonda 2 ilmek kalınca bir artış yaptım. 1 2 ilmek düz ördüm. Arka yüze geçtim. Ve arka yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Artışlar ön yüzden olacak demiştim. Şu an şişimde 2, 4, 6, 7 ilmek var. 1 2 ilmek. Ön yüzde de arka yüzde de hep düz örüyorum. Ve ilk ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir tane gizli artış yaptım. 1 2 3 ilmek ördüm. Yani sonda 2 ilmek kalıncaya kadar ördüm. Bir tane gizli artış yaptım. 1 2 ilmek ördüm. Arka yüze geçtim. Arka yüzde ilk ilmeğimi örmeden alıyorum ve ilmeklerimin hepsini düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İkinci ilmeğimi ördüm. Bir tane gizli artış yaptım. Sıra sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar düz olarak örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmeğim kaldı. Bir gizli artış yapıyorum. 1 2 ilmek ördüm. Arka yüzde yine bütün ilmeklerim düz. Tekrar ön yüzdeyim. Hep artışlar aynı şekilde olacak. 2 ilmek örüp bir artış yapacağım. Sonda 2 ilmek kalınca da bir artış yapacağım. Bir kez daha göstereyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Bir tane düz ördüm. 2 1 2. Bir tane gizli artış yaptım. Sıra sonunda 2 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Sıra sonunda 2 ilmek kaldı. Bir tane gizli artış yapıyorum ve 2 ilmeği örüyorum. Arka yüzde de yine bütün ilmeklerimi düz olarak tekrar ön yüze geçeceğim. Hep bu şekilde biraz örelim. Her ön yüzde birer tane artış yaptım. Başta ve sonda. Şu anda toplam şişimde 31 ilmek var. Şimdi ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüze geçtim. Başta ve sonda 3 ilmeğim düz olacak. 1 2 3. Diğer ilmeklerimin hepsi ters.
Sıra sonuna geldim. 3 ilmeğim düz. Tekrar ön yüzdeyim ve bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Arka yüzdeyim. Şimdi burada Selanik modelinin kurulumunu yapacağım. İlk 3 ilmeğim düz. 1 2 3 ilmeğim düz. Sonda 3 ilmeğim de yine düz olacak. İpimi içeri alıyorum, bir tane ters örüyorum. Dışarı alıp bir tane düz örüyorum. Bir ters, bir düz. Sıra sonunda 3 ilmek kaldı ve düz olarak örüyorum. 1 2 3. Ön yüze geçtim. İlk 3 ve son 3 ilmeğim düz olacak. 1 2 3. Şimdi Selanik modelinin ilk sırasını bir ters bir düz örüyoruz. Ondan sonraki bütün sıralar ön yüzde de arka yüzde de şu şekilde olacak. Düz ilmekleri örerken ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek öreceğiz. Düz ve bir tane ters. Düz ilmeği örerken ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Bir tane ters. İlmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğe giriyorum. Ve bir ters. Son 3 ilmek düz. Arka yüze geçtim. Yine ilk 3 ilmeğim düz. Sırada ters ilmek var. Normal ters örüyorum. Düz ilmek var. Düz ilmeği normal ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Ters. Normal ilmeğin içine değil, bir alttaki ilmeğe. Üç ilmek kaldı. 1 2 3 ilmek düz örüyorum.
Tekrar ön yüze geçtim. Yine ilk 3 ilmeğim düz. İlmeğe değil, bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Ters örüyorum. Bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Ters. Düz ilmeği ilmeğe değil, bir alttaki ilmeğin içine giriyorum. Son 3 ilmeğim düz. Arka yüze geçtim. Şimdi arka yüzde 1 2 3 sıra ters örmüştüm. Ön yüzde düz, arka yüzde ters. Sonra tersleri saydığımda 1 2 tane Selanik örmüş oldum. 2 Selanik model sırası örmüş oldum. Bu şekilde toplam 7 tane olacak. Evet, arka yüzde modelin Selanik kısmı tamamlanmış oldu. Şimdi şurada ilk 1 2 3 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters vardı. Ondan sonra saymaya başlıyorum. Şu tersleri sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Selanik sırası örmüş oldum. Ön yüzü ve arka yüzü de sayarsam toplam 14 sıra örmüş oldum. Şimdi aradaki düz örgü kısmını öreceğim. İlk 3 ilmeğim düz. Aradaki ilmeklerim ters. Son 3 ilmeğim düz. Evet, bir sıra ördüm. Ön yüze geçiyorum. Ve ön yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. İkinci sırayı da düz örerek tamamladım. Bir iki sıra örmüş oldum. Şimdi bu iki sırayı tekrarlayacağım. Bu sırada arka yüzde 3 ilmek düz, aradaki ilmekler ters, 3 ilmek düz öreceğim. Ön yüzde de bütün ilmeklerimi düz örerek 2 sıra daha örmüş olacağım. Evet, Selanik örgüden sonra 4 sıra düz örgüyü de tamamlamış oldum. Şimdi tekrar Selanik örgüye geçiyorum. Şuradan sayarsam 1 2 3 4 sıra örmüş oldum. Şimdi tekrar Selanik modelini kuracağım. İlk 3 tane düz ilmeğimi örüyorum. Sonda da 3 tane düz ilmek var. Ön yüzde de arka yüzde de 3 düz ilmeğimi ördüm. Şimdi önemli olan burada başlarken, bir alttakini başlarken ters de başlamıştım. Bunu da yine ters de başlamam gerekiyor. Bir ters, bir düz, bir ters, bir düz. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum.
Sıra sonunda 3 ilmek kaldı. 1 2 3 ilmeği düz örüyorum. Arka yüze geçtim. 3 ilmek düz. Düz ilmeği bir alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Ve bir tane ters örüyorum. Düz ilmeği normal ilmeğin içine değil, alttaki ilmeğin içine girerek örüyorum. Ters ilmeği normal, ters. Evet, bu şekilde şu anda birinci Selanik sırasını, model sırasını tamamlamış oluyorum. Hem ön hem arka yüzü sayarsam 14 sıra. Sadece model olarak sayarsam da 7 sıra. Şöyle. Şimdi 1, 2, 3, 4 sıra ters ilmek var. Ondan sonra şimdi aynı buradaki gibi sayacağım terslerden sonra. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane ters olacak. Yani 7 Selanik model sırası. Hep aynı şekilde devam edecek. 7 model sırası Selanik, 4 sıra ön yüzde düz, arka yüzde ters. Yine tekrar 7 Selanik modeli ve 4 sıra düz olarak devam edecek. Ön yüz burası. Ama model kurulumu hep arka yüzde olacak. Evet, atkıda bu Selanikleri sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 parça Selanik örmüş oldum. Şimdi arka taraftayım. 3 tane düz örüyorum. Sonda 3 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra sonunda 3 ilmeğim kaldı. 3 ilmeği düz örüyorum. Ön yüze geçtim. Ön yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde de bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, ön yüzde bir sıra haroşa oluşmuş oldu. Şimdi artık eksiltmelere başlayacağım. Sağdan ve soldan her ön yüzde birer tane eksiltme yapacağım. İlk ilmeğimi örmeden alıyorum. İkinci ilmeğimi düz örüyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örüyorum. Sıra sonunda 4 ilmek kalıncaya kadar bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Sıra sonunda 4 ilmek kaldı ve 2 ilmeği birlikte örerek bir tane de bu taraftan eksiltme yapıyorum. Ve son 2 ilmeğimi düz olarak örüyorum. Arka yüze geçtim. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz örüyorum.
Tekrar ön yüzdeyim. Eksiltmeler hep ön yüzden olacak. Yine ilk ilmeğim düz. İlk ilmeği örmeden alıyorum. Üçüncü ve dördüncü ilmeği birlikte örerek bir tane bu taraftan eksilttim. Sıra sonunda 4 ilmek kalıncaya kadar örüyorum. Sıra sonunda 4 ilmeğim kaldı. 2 ilmeği birlikte alarak bir tane de bu taraftan eksiltmiş oldum. Son 2 ilmek düz. Arka yüze geçiyorum. Arka yüzde bütün ilmeklerimi düz olarak örüyorum. Tekrar ön yüzdeyim. Bu şekilde her ön yüzde eksiltmeye devam edeceğim. 2 öreceğim. 2 ilmeği birlikte örerek keseceğim. Sonunda 4 ilmek kalınca 2 ilmeği birlikte örerek bir tane bu taraftan eksilteceğim ve son 2 ilmeğimi öreceğim. Arka yüzde de yine bütün ilmeklerimi düz örerek bu şekilde eksiltmeye devam edeceğim. Evet, her ön yüzde birer tane eksilttik. Bir bu taraftan bir bu taraftan, yani her ön yüzde 2 ilmek eksilmiş oldu. Şimdi 2, 4, 6, 7 ilmek kaldı. Şu ana kadar hep 2 ilmek örüp bir kesiyordum. Sonunda 4 kalınca bir kesip 2 ilmek örüyordum. Şimdi artık bir ilmek öreceğim. Yani 2 ilmeğimi örmeden alıyorum. Sonraki 2 ilmeği birlikte alıyorum. Bir tane düz örüyorum. 2 ilmeği birlikte örüyorum. Ve bir tane düz örüyorum. 2, 4, 5 ilmek kaldı. Arka yüze geçtim. 2 ilmeğimi boşalıyorum. Ve diğer ilmeklerimi de düz olarak örüyorum. Ön yüze geçtim. İlk ilmeğimi boşalıyorum. Sıradaki 2 ilmeği birlikte sağ şişime alıp tekrar sol şişime takıyorum. Ve 3 ilmeği birlikte ördüm. 3 ilmekle başlamıştık. Diğer tarafta yine 3 ilmekle bitiriyoruz. Şimdi bir düz ördüm. Bir daha düz ördüm. 2 ilmeği üzerinden atlattım. Ördüm. Önceki ilmeği üzerinden atlattım. Son ilmeğimi bir kez daha örüyorum. Ve ipimi kesiyorum. Evet, şimdi ben böyle hazır pompon kullanacağım. Siz isterseniz kendiniz de yapabilirsiniz pomponu aynı ipten. Şimdi şuradaki 2 ilmekten pomponun ipinin birini geçiriyorum. Bu taraftan da diğer ipi geçiriyorum. Ve ipimi sıkıca bağlıyorum. Birkaç kez bağlıyorum. Sonra burada 2 ipim vardı. Onunla da bağlıyorum. Evet, sıkıca bağladım. İpimi kestim. Evet, diğer tarafı da aynı şekilde
Bu tarafta da yine ipim vardı. Bununla birlikte diğer pomponu da buraya takacağım. Evet, ikinci pomponu da diktim. Yumuşacık, çok güzel bir atkı oldu. Boyu pomponlarla birlikte 1 metre oldu. Pomponlar hariç 90 santim. 1 yaş ve üstü söyleyebiliriz bu büyüklüğe. Yani 1 yaşından itibaren 3 hatta 4 yaşına kadar da çok rahat kullanabilir bebeğiniz. Bir yumaktan bu kadar ip arttı. Videonun başında bir yumak ip yeterli olacak demiştim. Evet, eğer bere de örecekseniz başta da söylemiştim. Bere içinde bir tane pompona ve bir yumak ipe ihtiyacımız olacak. Yumuş yumuş çok güzel oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.